Hatırlarsanız bir önceki videoda bütün Transformers figürlerimi buradaki tek bir vitrine yerleştirmiştik. Bu videoda da diğer vitrine 1/12 ölçekteki yani 6 inç dediğimiz figürleri yerleştireceğiz. İlk rafa Örümcek Adam figürlerini koyacağım. İkinci rafa da işte DC, Marvel, işte birkaç tane daha böyle farklı anime karakterleri falan var. Onları koymayı planlıyorum. Böyle daha güzel olacak. Yani alttaki birazcık daha karışık konsept bir raf olacak diye planlıyorum. Bu arada bir önceki videoya gelen yorumlar için çok teşekkür ederim. Umarım çok daha güzel koleksiyonlar, çok daha güzel figürler sizlerin olur. Yani çok mutlu oldum. Teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için. Eğer hazırsak şimdi vitrinleri yerleştirmeye başlayalım. Yine bir önceki videodaki gibi böyle favori figürlerimi falan arada göstereceğim. Bütün hepsinin incelemesinde buradaki vitrine bittikten sonra ayrı bir videoda yaparız. Hala abone değilsen aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Çok basit bir işlem ancak benim için anlamı çok büyük. Evet, Örümcek Adamlarla başlıyorum. Şurada şöyle bir Mestoys Symbiote göstereyim. Bu figürün ve diğer kırmızı figürün de incelemesi kanalda mevcut. Oradan bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu da bir diğer Mestoys. Bunun da incelemesi mevcut. Yeni çıkanları da almayı planlıyorum. Onlar da gelince rafta birazcık daha Örümcek Adam sayımız artacak. Evet, şöyle de bir tane PlayStation 4 Örümcek Adam göstermek istiyorum. Bu arkasındaki kolları custom. Figürde SH Figuarts. Bu PlayStation 4 kostümünün figürü bir Hasbro'nun Marvel Legends serisinde var. Bir de SH Figuarts yapmıştı. Yani güzel olabilecek SH Figuarts'tı dönemine göre. Yani bundan 5-6 sene öncekinde. Ama bu sene ThreeZero Miles Morales'le beraber bu oyun versiyonlarını yapıyor. Umarım onları alabilirim. Ya onlar bundan çok daha güzel olacağına eminim. Bu figürde açıkçası bu kollarla beraber birazcık seviye atladı. Yani daha böyle havalı, daha güzel duruyor. Onun dışında bence artikülasyon olarak, yani bu kolu bacağı olarak çok yetenekli bir figür değil ama başka bir alternatif olmayınca da 1/12'de böyle bir şey alıyoruz. Şimdi ben şöyle iki tane figürü, şurada bir Peter B. Parker var. Burada da Hintli Spider-Man var. Tek standa koydum. Daha böyle hani biraz daha az yer kaplasın, hem de ikisi de havada dursun diye. Az önce de koydum iki tane figür. Burada da Sentinel'in Miles Morales ve Gwen Stacy var. Bunları da yine tek standta ikisini de koydum. Gayet güzel oldu. Sentinel Gwen'in yanında çıkıyor bir tane. Böyle ekstra kafası falan filan var. Ben böyle koymayı tercih ettim. Burada çok güzel bir Spider-Punk'ımız var. Bu SH Figuarts markasının. Ama şimdi Sentinel çıkardı. Sanırım o biraz daha iyiymiş ama ben de bu olduğu için ona ihtiyaç duymadım. Yani çok da böyle gerek yok gibi düşündüm. Ama Sentinel'inki de gayet güzel, başarılı bir figür olmuş. Şimdi şöyle bir Mafex artık nasıl okumak istiyorsanız çizgi roman Miles Morales figürü var. Örümcek Adam rafında en değerli figürlerden biri olabilir benim gözümde maneviyat olarak. Çünkü sevgili Wayne Collectors'ın, Mert'in bana ona ziyarete gittiğimde hediyesiydi. Yani koleksiyonda eksik olduğunu biliyordu ve çıkarıp bir anda aldı, bu benim hediyem. Yani o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Miles Morales'e sevdiğim bir Örümcek Adam. Figürünü alınca dedim ki yani tamam, okey. Tamam. Bundan sonra başka hiçbir şey istemiyorum. Yani bu da böyle raftaki en önemli figürlerden biri diyebilirim. Bunu ama böyle ortaya koyacağız ki böyle havası belli olsun. Evet, Örümcek Adam rafını bitirdik. Bence hepsi çok güzel duruyor. Bayağı böyle film sahnesinden çıkmış gibi. Bu Örümcek Adam sayısı artacak. Bu Spider-Verse serisindeki eksik 2-3 figürü daha almıştım. Bir de bu Mestoys'lar da gelecek. Burayı biraz daha değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu an Örümcek Adam rafı benim favori rafım. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara bekliyorum. Şimdi ikinci rafa geçiyoruz. İkinci rafta şu vitrin malzemelerinden aldığım standları kullanacağım. Bunlarla böyle figürleri biraz daha yüksekte gösterebiliyoruz, arka tarafları en azından. Aşağıda Infinity'lere kullanmıştım, şu aşağıdakinde. Transformers'ları da kullanmayı planlıyorum. Hem orası biraz daha açılabilir gibime geliyor. Şimdilik burada biraz da kullanalım. Sonra bakacağız, eksikleri tamamlayalım, halledeceğiz. Marvel'ın sinematik figürlerinden, sinematik evreninin figürlerinden çok fazla elimde yok. Sadece Wasp ve Ant-Man olması lazım. Çok fazla böyle figürüm yok. Daha öncesinde pandemi zamanında Marvel Legends serisi vardı bütün filmin. Hepsini elden çıkardım. Sonra gittim SH Figuarts bir Wasp aldım. Beğendiğim karakter ve sevdiğim bir figür. Fena değil yani, benim beklentimi karşılıyor. Fiyatı da ucuz. Böyle kanatlı, kaskı falan güzel, gayet şöyle göstereyim. Gayet benim için yeterli en azından. Çok fazla bir beklentim yoktu zaten. Bir de fiyatını düşününce yani 1000 lira 1500 lira gibi fiyatı almışımdır birkaç sene önce. Tabii Wasp olunca Ant-Man'de olmasa olmaz. Karı koca, onları da koyuyoruz. Evet, ilk çıktığında böyle bütün koleksiyon severlerin, figür severlerin bayıldığı Superman H figürü var. Mafex'in, siz ne diyorsanız. Ben de o zaman kara borsa oldu, sonra tekrardan satışa sunulduğunda almıştım. Gayet güzel bir figür. Tabii daha ileri çıktı. Diğer markalar daha farklı şeyler de yaptı ama bu da yani çıktığında bayağı popüler olan figürlerden bir tanesi. Tabii Superman olunca Batman de olması lazım. Yine Mafex'in H serisinden Batman. Yani bunun ikisi beraber çıkmıştı. İkisi de gayet güzel figürler. Ama bu Batman'in
Anime'nin de birçok daha iyi versiyonu çıktı diye biliyorum. Gördüm de millet onları beğeniyordu. Bu altındaki Gargoyle artık nasıl okunuyorsa onunla beraber geliyor. Böyle standlı. Pelerininde işte teller falan var. Bayağı havalı. Güzel bir figür. Ya Superman'le güzel duruyorlar. Oyuncak hikayesini sevenlerin seveceği bir Buzz Lightyear var. Tabi bu filmi herkes sevdi sevmedi bilmiyorum. Bence fena değildi. Okeydi yani. Bu da böyle SH Figuarts'ın, hatta çıktığı sene 2 sene falan oluyor ya da 3 sene. SH Figuarts'ın en iyi figürlerinden bir tanesi falan diyorlardı. Bayağı eklemleri falan çok iyi. İşte bu kaskı çıkıyor. İşte bu kafasındaki mor şeyi olmadan kafası falan da var. Gayet güzel. Bir de benim aldığım arkadaş normal bu oyuncak versiyonları var bunun. Böyle hani figür değil de onun içinden çıkan kedisini de yanına göndermişti. Böyle ikisi çok güzel duruyorlar. Bayağı detaylı, güzel bir figür. Şöyle gövdesini de gösterebilirim. Şuradaki düğmeleri falan. Bayağı güzel aslında, bilmiyorum ama belki seversiniz. Sizin de ilginizi çeker. Şimdi çok sevdiğim figürlerden bir tanesini göstermek istiyorum. Mezco Iron Fist. Yine çizgi roman versiyon. Bu Mezco küçük eşofmanlı adamlar yapıyor açıkçası. Bütün figürleri güzel değil. Kendi figürleri, şimdi bir tane daha göstereceğim. Kendi figürleri falan güzel. Böyle bu Marvel DC karakterleri arasında bence yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. Şurada göğsündeki detayı falan çok iyi. Şu yumruğu ejderha şeklinde şöyle göstereyim. Bayağı da arkaya kadar gidiyor upuzun. Şöyle bir yumruk efekti var. Diğer eli de aynı şekilde. Kumaş kalitesi falan, eklemleri çok çok iyi. Yani elime çok Mezco geçti. İşte pandemi zamanıydı hatta. İşte Harley Quinn, Kaptan Amerika, Joker falan bayağı almıştım. Sonra hiçbirini elimde tutmak istemedim. Elimde kalan bir bu kaldı. Bir de yenileri falan da çok yüksek fiyatlarda çıkmaya başladı. Yani bir bu kaldı ama bu da çok iyi. Yani birçok kişi de beğenir zaten. Hani sanmıyorum sayılır çok kötü yorum geleceği. Benim eksi gördüğüm, şurayı göstereceğim. Şu ayak diğer figürlerde bu kadar iyi değil. Yani şurası çok fazla böyle şekil almıyor. Ya havada kalıyor ya yamuk kalıyor. Ya da ne bileyim şu parmak ucuna bir eklem yok. O yüzden ayağı konusunda çoğu Mezco benim için eksi puan alıyor. Ama onun dışında gövdesi, işte kasları vesaire çok çok iyi. Şöyle göstereyim. Kol kaslarını da. Ve sırtı vesaire bayağı iyi. Yani poposu falan. Bayağı iyi ya. Benim de beğendiğim, hatta birçok kişinin de beğendiği figürlerden bir tanesi. Bir Mezco daha göstermek istiyorum. Bu da Mezco'nun kendi karakteri. Vapor diye bir karakter. Bunun da içinden bu 5 farklı kafa falan çıkıyor. Tişörtü var, montu var, pantolon, işte ayakkabısı değişiyor vesaire derken dolu dolu bir kutu ve beslenme çantası gibi bir kutusu var. Bu exclusive, kendi üretimi, zaten sınırlı oluyor ya da hani kısa süreli satışta kalıyor. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Ben bunu ilk çıktığında almıştım. O zaman 3000 ya da 3500 lira falandı. Bir 4-5 sene önce, 6 sene önce olabilir, tam hatırlamıyorum. Cebimde nakit para var ama vermek istemedim ve bir koleksiyon parçası için gittim kredi çektim. Herhalde bu ilk ve son figürümdür böyle krediyle aldığım şey yaptım. Ama o zaman nakit paramı harcamak istemiştim sadece. Yani taksit ödemek daha mantıklıydı. Faizler falan da çok düşüktü. Hiç böyle benim için zararı olmamıştı ve 4-5 taksit bir almıştım. Ama iyi ki de almışım. Mükemmel bir figür. Yani şu surat detayına bakar mısınız? Mükemmel ya. Şöyle elinde boya da var. Hatta şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hani bu sprey boyaların içinde şey olur ya, bilye. Ondan var. Çok iyi değil mi? Bilmiyorum, benim Mezco Vapor olarak geçiyor. Vapor diye yazılıyor. Bence mükemmel figürlerden bir tanesi. Çok havalı. Şöyle bir Mafex Wolverine göstermek istiyorum. Belki görmüşsünüzdür. Wolverine figürü Mafex'in çok da başarılı, güzel de bir figür. Tutulan, sevilen de bir figür. Ama bunun en büyük farkı şu gördüğünüz kafası. Bu custom bir kafa. Sevgili Kaan tarafından yapıldı. Apeiron Prince. Onu da Instagram'dan bakabilirsiniz. Çok güzel işler yapıyor. Baya böyle detaylı ve gerçek. Yani çok güzel oldu. Ben onunla sergiliyorum. Kendi içinden çıkan kafasından bence bir buçuk kat daha, en az daha güzel. Evet, şimdi anime figürlerine geliyoruz. Benim çok fazla böyle bilgim ya da kültürüm yoktur. İzlediğim 3-5 anime falan vardı. İlk böyle oturup başına izlediğim anime benim Kahramanlık Akademi, My Hero Academia'dır ve çok sevmiştim. Sonra onun figürlerini almaya başladım. Sonra çok hızlı figür çıkartmaya başladılar. Bizim gümrükler sıkıntı oldu vesaire. O sıra maddi durumum yoktu. Bir şeyler alamadım. Ekibi tamamlayamadım ama yine 3-4 tane, 5 tane aldım. Yani ilk çıkanları aldım, sonra arada eksikler kaldı. Bu onlardan bir tanesi, Mirko. Yeni çıkanlardan. Çok da güzel, fena olmayan bir figür. Yamaguchi'nin Revoltech olarak geçiyor bunlar. Amazing Yamaguchi figürleri de var. Onlardan bir tanesi gayet güzel. Yani sayılı anime karakterlerinden biri. Böyle Jujutsu Kaisen falan figürleri de almıştım. Sonra onları elden çıkarttım. Çok hoşuma gitmedi. Ama bu Yamaguchi serisinde My Hero Academia hep duruyor. Animenin aynı zamanda markanın da çok beğenilen bu All Might. Animeyi izleyenler zaten bilecektir. Amazing Yamaguchi bu figürle beraber herhalde seviye atlamış olabilir. Çünkü çok iyi bir figür. Çok büyük, kalıplı, ağır ve detaylı. Ya aksesuarları falan mükemmel bir figür. Şimdi SH Figuarts yapıyor ama bunun yanına yaklaşamaz. Kesinlikle yaklaşamaz. Tabi bu figürün de sorunları var. İşte ayakları
parmakları falan çabuk böyle gevşe ediyor ama problem değil. Eklemleri sertleştirebiliyorsunuz. Çok heybetli, işte bu kadar büyüklüğe rağmen çok fazla böyle artikülasyonu yüksek bir figür. Çok çok iyi. Şöyle bir surat detayı da göstereyim. Yani anime severler bayılacaktır. Bayağı animeden çıkmış gibi. Yani bu Yamaguchi seriyi bu şekilde yapıyor. Yani bütün figürleri neredeyse çizgi filmden, animeden çıkmış gibi. Benim animedeki favori karakterim Bakugo. Yine Amazing Yamaguchi figürü. Aşırı detay, çok güzel. Bu figürün en büyük sıkıntısı bu kolunda gördüğünüz şu bombaları taşıyamıyor. Bunlar hep düşüyor. Yani birçok çözüm üretmeye çalıştılar. Oralara yapıştırdılar bir şeyler falan. Ben hiçbir şey yapmadım. Böyle Allah'a emanet duruyor ama aşırı güzel bir figür. Benim de çok sevdiğim bir karakter. Bu arada bunun kankası Deku var. Onun da figürü var ama onun eklemlerinde biraz problem yaşadım. Tamir etmeye çalıştım. Açıkçası sıçtım batırdım. Figür doktoru var. Ona göndermeyi planlıyorum. Bana tamir edip göndersin. Onu da rafta hemen yerini koyacağız. Yoksa yani bu 3 arkadaş var. Şimdi yerini de göstereceğim. Bu 3 arkadaş tamamlanmıştı yani. Onu da halledip çözeceğiz bu işi. Bu My Hero Academia Yamaguchi figürlerinin en büyük artısı çok fazla efektle falan geliyorlar. Şimdi bu Todoroki. Bilmeyen vardır. Şöyle bir karakter. İşte yarısı ateş, yarısı suyu kontrol edebiliyor falan diyeyim. Şöyle bir suratı var. Suratının yarısına alev çıkan. İşte bu eline alev takabiliyorsunuz. Şu elinden de işte buz çıkartan şöyle bir eli falan var. Bayağı da böyle şimdi rafa koyarken bir iki aksesuarını koyacağım. Bütün figürleri böyle bir ton aksesuarla geliyor. Bence alınabilir kılan en büyük tarafı o. Evet, çok benziyor. Artikülasyon olarak çok iyi. Bir de aksesuar olunca bütün keyfi almış oluyorsunuz. Verdiğiniz paraya değmiş gibi hissediyorsunuz. Evet, ikinci rafında dizilimini tamamladık. Üst taraf zaten örümcek adamlar. Onları da bir daha göstereyim. Evet, favori yerim örümcek adamlar. Buradaki eksikleri tamamlamak istiyorum. Bu Into the Spider-Verse serisindeki bütün karakterleri inşallah tamamlayacağız. Geri kalan örümcek adamlarda her zaman burada yerleri olacak. Kesinlikle örümcek adamsız kalmayacak burası. Şöyle bir genel baktığımızda da iki vitrin gayet güzel gözüküyor. Transformers'lar sol tarafta, sağ tarafta diğer figürler. Şu en aşağı raf için açıkçası sizden bir yorum bekliyorum. Sığdıramadığım Transformers'ları buraya koydum. 2-3 tane Marvel Legends var. Bu 40. mı 80. yıl mı ne özel çıkartmışlardı. Iron Man kutusu da değil diye buraya koydum. Şimdilik işte Captain America ve Thor da var. Onları da buraya yerleştiremeyeceğim için çıkarmadım kutusundan. Çok da koymak istemiyorum. Ama bu aşağı ne yapabilirim? Sizden yorum bekliyorum açıkçası. Öneri ve fikirlere açığım. Legolarımı mı koysam ama onları nasıl sığdırırım bilmiyorum. Lego araçlar var. Speed Champions. İşte ne bileyim Funko Pop'lar var bir 5-10 tane. Onları mı koysam hiç bilmiyorum. Yorumlarda yardımcı olsanız çok sevinirim. Bir diğer vitrinde ağzına kadar doldurduk. Diğerine doldurmuştuk zaten. Ama artık figürlerimiz gözümüzün önünde. Hepsi neredeyse burada. Legolar ve model arabaları nereye koyacağımı bilmiyorum. Onları düşünüyorum. Çünkü onları da sergilemek istiyorum. Onlardan da çok var. Yer herkes için sıkıntı. Detaylı olarak incelemedim bu iki videoda. Hani biraz daha düzeni göstereyim, ışıklandırmayı göstereyim. Belki hani size fikir olması açısından böyle iki video hazırladım. Koleksiyonu detaylı olarak inceleriz. Aynı diğer arkadaşlara ziyarete gittiğimizde yaptığımız gibi. Hepsine tek tek bakarız. Hiç sıkıntı yok. Artık zamanımız bol. Figürlerimiz burada. Vitrinlerimiz burada. İstediğimiz zaman bakabiliriz. Özellikle de incelememeseniz figür olursa yorum yapmaktan çekinmeyin. Açarız, inceleriz. Hiç problem yok. Sadece hepsi çoğu eski figür. Yani internette onlarca vardır inceleme eminim yani. Ama yine de benden dinlemek isterseniz seve seve inceleriz. Hiç problem yok. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.